Hi Roy. Merhaba arkadaşlar. Yeah. Ben Roy gelene kadar kısa bir tanıtım yapayım. Biliyorsunuz EMDR 2000'li yılların tedavisi ve Francis Shapiro geliştirmiş. Roy da ta başından beri Shapiro ile birlikte çalışmış EMDR'nin bu aşamalara gelmesinde. Ve şu anda Amerika'nın yarısının EMDR eğitimini veren büyük bir organizasyonun başında kendisi ve Türkiye'ye çok özel bir destek veriyor. 4 yıldır kendisi Türkiye'ye gelerek eğitimler düzenliyor. Özellikle bu krizde müdahale teknikleri konusunda çalışıyor ve aslında bunların bilimsel çalışmalara yansımasını da destekliyor. Kendisi aynı zamanda Kanada, Ürdün gibi birçok ülkede de eğitimler düzenliyor. Kendisi nerede acaba? Bir bakalım. Hi Roy. Good morning, good evening for all of you. Okay. Maybe a little louder to Good evening, Roy. Can you hear us? Yes. Okay. If you could speak slightly louder, I think it will be good for us on our side. And Ayten just made an introduction about you, how you have been working with EMDR with Francis Shapiro since the beginning, and you have been working with us in Turkey. You are especially focusing on crisis intervention together with scientific dimensions. In addition to the United States and Turkey, you also work in countries like Canada and Jordan, you were saying. Yes. Yes. So are we ready for me to just introduce myself and then go into the lecture? I think we are, yes. Okay. Well, thank you, Ayten, and the entire Turkish EMDR organization for inviting me. Çok teşekkür ediyoruz Ayten Hanım ve özellikle Türkiye'deki bütün EMDR komünitesine beni bugün burada ağırladığınız için ayrıca teşekkür etmek isterim. Bizim için bir onur, aynı zamanda bu büyük kritik yaşadığımız dönemde bize böyle bir eğitim sunduğu için biz teşekkür ediyoruz. It is always a pleasure to have you with us, Roy, and we are especially very thankful since you have been kind enough to accept to be with us during this crisis time. Yes, and what we are going to talk about today is a very brief, simple crisis intervention. Evet, bugün de zaten tam olarak böylesi bir kriz müdahalesinin son derece kısa ve odaklı bir yaklaşımını konuşuyor olacağız. And this is something that you will learn to apply to those survivors of your disaster. Bunu hayatta kalanlara, yani yaşanmış olan felakette hayatta kalanlara uygulayabilmenizi ümit ediyorum. And you can teach them to work with one another after you have left. Ve hatta onlara bu teknikle birbirleriyle çalışmayı bile öğretebilirsiniz ki siz oradan ayrıldıktan sonra onlar devam etsinler. And this treatment can be done with an individual. Bahsettiğimiz müdahale bireysel olarak yapılabilir. It can also be done with a group, such as a classroom of children. Ama öte yandan aynı zamanda böylesi bir sınıfça bir çocuk grubuyla bile yapılabilir. So you can teach school instructors, emergency responders, and others to use this technique. Dolayısıyla sizler bu tekniği öğretmenlere ve ilk yardım müdahale ekiplerinde çalışan insanlara da öğretebilirsiniz. I should also mention that we are in the process of developing an iPhone application
that can be used for this treatment. Aslında şu anda böylesi bir tedavi için kullanılabilecek bir iPhone uygulaması üzerinde çalıştığımızı da sizlerle paylaşmak isterim. And at the end of this workshop, you will have a link that you can sign up for this application that will be provided to you. Bu eğitimden sonra sizlerle paylaşılacak olan bir linkten bu uygulama için bir başvuru doldurabilirsiniz. And it will be translated into Turkish so that you can use it with your survivors. Bunu Türkçe'ye de tercüme ediyor olacağız. Dolayısıyla sizler de yine krizde hayatta kalanlarla bunu kullanmaya devam edebileceksiniz. I also am planning to have you practice this during this workshop. Burada yaptığımız çalıştayımız içerisinde bahsettiğimiz tekniğin pratiğini yapmanızı da sağlamak istiyorum ayrıca. For any of those of you who are quite anxious about the experiences that perhaps you've lived through. Hatta belki kendi aranızda da böylesi bir tecrübeyi yaşamış olanlar ve bunlardan dolayı kaygı duyanlar bile vardır. Bunun üzerinde de çalışabiliriz. So I will go to sharing my screen to show you a presentation. Şimdi izninizle sunumumu paylaşmak istiyorum. So critical incident desensitization is something that can be used in any crisis. Kritik vaka duyarsızlaştırma dediğimiz bu yaklaşım herhangi bir krizde kullanılabilir. And certainly the focus of our lecture today will be for those surviving the earthquakes that you've experienced. Bugün burada yapmakta olduğumuz bu etkinlikte tabii ki de odak konumuz yakın zamanda yaşanmış olan deprem felaketinde hayatta kalanlar konusuyla ilgili olacak. However, it's also available for people who have gone through home fires. Öte yandan bu teknik aslında yangınlar, kendi evlerinde yangın gibi şeyler yaşamış insanlar için de geçerlidir. In a clinical or an emergency setting for those who have survived assaults. Ya da belki klinik ortamlarda çeşitli saldırılardan hayatta kalanlar için kullanılabilir. And other disasters that might come up in your locations. Ya da bulunduğunuz yerlerde gündeme gelebilecek herhangi başka bir kriz içinde. To give you a little background, Böyle bir arka plandan da bahsetmek gerekirse, I was initially trained in EMDR by Francine Shapiro. ben EMDR eğitimimi ilk olarak Francine Shapiro'dan aldım. In 1995. Bunu 1995'te almıştım. My first introduction to international training was in Bangladesh in 1998. İlk uluslararası eğitim faaliyetimde 1998'de Bangladeş'te gerçekleşmişti. And we went as a training team to train psychiatrists and psychologists in EMDR. Bizler oraya EMDR ile ilgili olarak psikiyatrist ve psikologları eğitmek üzere gitmiştik. And EMDR is a very sophisticated form of psychotherapy. EMDR gerçekten son derece sofistike bir psikoterapi yöntemidir. For those of you not familiar with it, it involves rapid eye movement. Bilmeyenler varsa aranızda EMDR hızlı göz hareketleriyle yakından ilişkilidir. These eye movements are administered for extended periods of time. Bu göz hareketleri belli zaman sürelerince yaptırılırlar. 30, 40 seconds, maybe a minute in duration. 30-40 saniye olabilir, belki 1 dakika olabilir süresi. And because of that, many things can arise during the client's processing their traumas. Bu nedenle de travması üzerinde çalışmakta olan danışanların bu konuya odaklanması sağlanabilir. These long durations of stimulation not only help process what is the present crisis,
Böylesi bir çalışma sadece var olan krizin işlemlenmesini sağlamaz, but they also link to other things besides this crisis. ama aynı zamanda da bu kriz harici onunla ilişkili olabilecek başka noktalara da dokunulmasını sağlar. So a survivor of one trauma might during the stimulation have experiences from other past traumas. Dolayısıyla böylesi bir göz hareketi sırasında belli bir travma üzerinde çalışan bir danışan başka olaylarıyla ilgili tecrübeler de yaşayabilir. Because of that long duration, it's important that it is administered by a mental health professional. Böylesi bağlantılar ve de uzun süreli işlemlemeler nedeniyle mutlaka bir akıl sağlığı uzmanı tarafından uygulanması gereken bir tekniktir. Because of those limitations, when we were in Bangladesh, we could only train a very small number of people. Bahsetmiş olduğumuz bu kısıttan dolayı da biz o zaman Bangladeş'te ne yazık ki çok kısıtlı bir gruba bu eğitimi verme imkanına sahip olmuştuk. There were many other highly educated people running agencies and emergency places that could not use EMDR. Ne yazık ki EMDR'ı kullanamayan birçok farklı ilk yardım müdahale uygulamaları yapan gruplar da söz konusuydu. It was at that point where we realized that there needed to be something smaller and more tightly held to help those in crisis. Biz de tam olarak bu noktada özellikle kriz durumlarında kullanılabilmesi açısından biraz daha daraltılmış ve biraz daha konsantre edilmiş bir çerçeveye ihtiyaç duyduğumuzu fark ettik. So almost 20 years ago, we were already thinking about some type of crisis intervention. Dolayısıyla biz ta 20 yıl öncesinden beri böylesi bir ilk yardım kriz müdahalesi üzerinde düşünmeye başlamıştık. That could use the eye movements or other distraction and be safe to administer. Böylelikle bu göz hareketi kullanılarak kişinin güvenli bir ortamda bu konusu ele alınabilir diye düşünüyorum. In 2005, there was a very strong hurricane that did a lot of damage in New Orleans, in the United States. 2005 yılında Birleşik Devletler'de New Orleans eyaletinde çok ciddi sonuçlara sebep veren bir fırtına gerçekleşti. I was a member of the training team that went to New Orleans to train clinicians. Ben orada klinisyenleri, özür diliyorum, ben New Orleans'daki yetkilileri eğitecek olan klinisyenleri eğitmekle görevli grubun içerisinde yer aldım. And we realized that many of those clinicians were survivors themselves. Ve hatta sonra fark ettik ki bu klinisyenlerin de birçoğu aslında hayatta kalanların arasındandılar. Fortunately, just before that experience, Gary Quinn, a psychiatrist in Israel, Neyse ki aslında tam da bu tecrübeden biraz önce İsrail'den bir uzmanımız Gary Quinn, psikiyatrist, had published an emergency room response protocol. acil müdahaleyle ilgili, acil yardım müdahalesiyle ilgili yakın zamanda bir protokol yayınlamıştı. That used very short bursts of eye movements to desensitize traumatized survivors. Bu protokol uyarınca belli bir travmada hayatta kalanların çok böyle kısa göz hareketleriyle belli konulara odaklı müdahaleleri söz konusuydu. And we combined what he had developed with what we had learned and started using a very short crisis intervention with those participants at our training. Bizler de kendi eğitimimizde bu yaratılmış olan protokol ile kendi düşüncelerimizi bir araya getirerek çok böyle kısa bir tekniği, müdahaleyi oluşturabildik.
And between 2005 and 2013, we began to develop the protocols that use eye movements and other distractions to help desensitize traumatic experiences. Böylelikle 2005 ila 2013 yılları arasında travmatik olayların duyarsızlaştırılması için bu hızlı göz hareketi konusunu kullanmaya başlayabildik. And this crisis intervention is not considered psychotherapy, nor is it considered EMDR. Bu bahsettiğimiz kriz müdahalesi ne bir psikoterapi ne de EMDR olarak nitelendirilebilmektedir. Because of the structure, it is something that anyone can use to help desensitize disturbing experiences. Mevzu bahis, içerik ve yöntem nedeniyle herhangi bir kişi bahsettiğimiz bu müdahaleyi belli bir travmaya karşı duyarsızlaştırma sağlamak için kullanabilmekte. And since 2013, we have introduced that to not only clinicians, 2013 yılından bu yana da bu tekniği biz sadece klinisyenlere aktarmakta kalmadık. also police officers, firefighters, nurses, emergency response volunteers. Polisler, itfaiye görevlileri, hemşireler, acil yardım ekipleriyle de bu konu üzerinde çalışabildik. We've also had school teachers use it in school settings. Okul ortamlarında bunu kullanan öğretmenlerimiz bile oldu. So we are very happy to have the opportunity to share this with you so you can share it with others that have survived the earthquakes. Dolayısıyla bizler de şimdi bu yöntemi sizlerle paylaşmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyoruz ki sizler de depremde hayatta kalanlarla bunu kullanabilir. It really is based upon distracting activity. Temelde dikkat dağıtmakla, dikkat dağıtıcı bir eylem üzerine şekillenen bir teknikten bahsediyoruz. Recent research has shown that while someone thinks of something disturbing and is distracted, Son dönemde yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir kişi belli bir konuyu düşünürken, bir yaşadığı olayı düşünürken başka bir şekilde dikkati dağıtılabilirse that experience actually starts to decrease in its vividness of an image and its level of emotion. o zaman yaşanmış olan o olayın hem hissiyatı hem de zihinde kalan görüntüleri itibariyle etkisi azalmaya başlamakta. And it calms the person down. Böylelikle de kişi sakinleştirilebilmekte. This distracting activity can be eye movements. Bu dikkat dağıtıcı hareket göz hareketleri olabilir. It can also be progressive counting as a distraction. Ama öte yandan sürekli olarak sayı saymak bile olabilir. Dikkat dağıtıcı bir unsur olarak. It can also involve eye movements and breathing. Öte yandan göz hareketleriyle birlikte bir nefes almayı da kapsayabilir. It can also involve some type of physical activity to break that fight, flight, freeze response that is often associated with acute trauma. Öte yandan belli bir fiziksel hareketi de kapsayabilir ki o savaş, kaç, don tepkimiz bir krizin karşısındaki o temel tepkimiz ortadan kaldırılabilsin. Research has shown that the eye movements tax working memory, which reduces the vividness of and emotions of an experience. Yine araştırma gösteriyor ki yaptırmakta olduğumuz göz hareketleri mevzu bahis bir tecrübeyle ilgili zihinde kalan görüntülerin azalmasına sebebiyet vermekte. In 2008, it was also researched that other activities besides just eye movements
have the same effect. 2008 yılıydı. Yapılan araştırma aynı etkinin sadece göz hareketleriyle değil, başka hareketlerle de ortaya çıktığını gösterdi. And that was reinforced by other studies that counting and other activities accomplish the same goal. Böylelikle de zaten saymak gibi bahsettiğimiz diğer farklı hareketlerin de benzer bir sonuç ortaya koyduğu görülebilmiş oldu. So what we'll talk about now are the procedures for the critical incident desensitization. Şimdi kritik vaka duyarsızlaştırma dediğimiz bu müdahalenin içeriğinden bahsetmeye başlayacağız. This intervention is ideal immediately after the experience, Bahsettiğimiz bu müdahale yaşanan tecrübenin mümkünse hemen akabinde çok etkili olabilmekte. or when the person still is traumatized by the recent memory of the experience. Ya da kişi yaşanmış olan tecrübenin hatırasıyla hala travmatize olduğu dönemlerde çok etkili olabilmekte. It begins with us being the supporter of the survivor. Öncelikle bizim hayatta kalan kişiyi destekleyişimiz, onun destekçisi olmamızla başlamakta. Anytime we go to the scene, we of course want to support that survivor. Her ne zaman böyle bir sahaya gidecek olursak zaten ilk yapmak isteyeceğimiz şey hayatta kalanları desteklemek olacaktır. Of course, we want to assure them they're now safe. Tabii ki şimdi öncelikle güvende olduklarını onlara hatırlatmamız gerekiyor. We want to listen to their concerns. Endişelerini dinlemek isteriz. We want to provide other services such as food and clothing and shelter. Gıda, barınma gibi ihtiyaçlarına bir takım karşılıklar verebilmeyi isteriz. And of course, we want to validate their concerns and assure them that they will be able to survive this ordeal. Ve tabii ki yaşadıkları bu olayı atlatabileceklerine dair onlara güvence vermek isteriz. And that's the first step of any crisis intervention. Aslında herhangi bir acil durum müdahalesinin ilk adımı hep bundan ibarettir. With critical incident desensitization, the next step will be to measure how disturbing the experience is. Kritik vaka duyarsızlaştırması dediğimiz zaman ikinci adımımızda yaşanmış olan bu kritik tecrübenin etkisinin değerlendirmesine geçmemiz gerekiyor. And the measurement we often use is a very simple, how disturbing is this to you? Sıklıkla kullandığımız aslında bu değerlendirmeyi yapmak için bu senin için ne kadar rahatsız ediciydi diye sorduğumuz temel soru. And this is a subjective units of disturbance scale that was developed in psychotherapy by Wolpe back in the 1980s and 90s. 1980-90'larda Wolpe tarafından aslında geliştirilmiş olan bir psikoterapi ölçeklendirmesinin temel alan bir yaklaşım bu. And it's a very simple question of when you think of the event, Çok basit bir soru aslında. Yaşadığınız olayı düşündüğünüzde how disturbing is it to you? Where zero is it's no longer disturbing. bu sizin için ne kadar rahatsız ediciydi? 0 hiç rahatsız edici değil olsa And 10 is the highest disturbance you can imagine. ve 10 da hayal edebileceğiniz en ciddi rahatsızlık etkisi olduğunda ne derdiniz? For some people who are traumatized, asking those numbers may not be possible. Bazı travmatize olmuş kişiler için böylesi rakamsal bir değerlendirmeyi sormak mümkün de olmayabilir.
You could also use hand gestures, Bunun için böylesi el işaretlerinin kullanılması mümkün olabilir. where 0 is hands close together, Bu durumda 0 böylesi ellerin kapalı hali olabilir. and your arms further apart represents the 0 to 10. Ve eller açıldıkça o 0'dan 10'a kadar giden ölçeğin büyüklüğünü temsil etmek mümkün olabilir. In some cases where the person is extremely overwhelmed, it might not be necessary to even ask the numbers. Bazen hatta kişiler o kadar etkilenmiş olabiliyorlar ki yaşadıkları olaydan, o zaman aslında böyle bir değerlendirmeyi sormak bile anlamsız hale gelebiliyor. The next step would be to suggest the crisis intervention. Dolayısıyla bir sonraki adımımız da ilk yardım müdahalesinin önerisini yapmak. And one could just say, I have this activity that might help you calm down. Bunun için de belki şöyle bir ifade kullanılabilir. Sizin sakinleşmenizi sağlayabilecek bir çalışmam var. It might be to just suggest the activity like eye movements, Bu çalışmayı sadece göz hareketleri olarak önerebilirsiniz. or I want you to count backwards, Ya da geriye doğru saymanızı isteyebilirim diyebilirsiniz. or maybe pump your arms, Ya da kollarını bu şekilde hareket ettirmeni rica ediyorum diyebilirsiniz. while you think of the event. Bunu yaparken de yaşamış olduğunuz olayı düşünmenizi istiyorum diyebilirsiniz. Again, some people might be able to respond to these questions, Yine soracağınız bu sorulara bazı insanlar yanıt verebilirler. while others are so overwhelmed, you may need to just begin the procedures. Ama öte yandan o kadar yaşadıkları olayın vehametine kapılmış insanlar da olacaktır ki onlarla da doğrudan göz hareketlerine başlamanız gerekebilir. In which case, I would probably suggest just follow my hand. Böylesi bir durumda ben sadece karşınızdaki kişiye elimi takip et demenizi tavsiye ederdim. Or count backwards with me from 10, Ya da as an example. benimle birlikte ondan geriye doğru say diyebilirdim. Çok basitçe. There are different ways to create distracting activity. Dikkat dağıtıcı olan bu aktiviteyi yaratmanın birkaç farklı yöntemi olabilir. You can use horizontal eye movements. Bunun için yatay göz hareketlerini kullanabilirsiniz You could use vertical eye movements. ya da dikey göz hareketleri de olabilir. And for both of those, the stimulation should only be 5 to 10 seconds. Ama her iki halde de buradaki uyarı en fazla 5 ila 10 saniye olmalıdır. What we have learned in EMDR is that the longer the stimulation, the more connections one makes. EMDR'da öğrendiğimiz bir şey varsa o da aslında stimülasyon, uyarı ne kadar uzun sürerse o kadar fazla bağlantı kurulmaktadır. Therefore, in a crisis setting, when we do not know the client or their history, Dolayısıyla bir kriz ortamında karşımızdaki danışanı tanımadığımızda, onun hikayesini bilmediğimizde we want to keep the movements very short. bu hareketleri son derece kısa tutmayı tercih ediyoruz. 5 to 10 seconds seems to allow desensitization, 5 ila 10 saniye duyarsızlaşmanın sağlamasına yeterli olmakta. without linking to other past traumas. Ama aynı zamanda da başka geçmiş travmalarla bağlantı kurulmamasını da sağlamakta. If you're going to use eye movements, there is a technique that we will show you.
Eğer göz hareketlerini kullanacaksanız az sonra sizinle de paylaşacağımız, bunu yapmak için kullandığımız bir teknik söz konusu. It's a little more challenging to show you over the internet, but I will try. İnternet üzerinden bunu uzaktan göstermek çok kolay olmasa da yine de elimden geleni yapacağım. The important aspect is to keep your hand motion level, horizontal. Önemli olan burada bu el hareketi düzeyinizin yatay ve belli bir hizada kalması. And also to one side or the other. Ve aynı zamanda yaptığınız hareket ya bir tarafta ya öteki tarafta olmalıdır sadece. Rather than right in front of your face. Yani böyle tam suratınızın ortasında bir yerden yapılan bir hareket olmamalıdır. You can sit or stand a comfortable distance from your patient or your client or your survivor. Karşınızda olan danışanınız ya da hayatta kalan kişiyle belli bir güvenli mesafede oturmayı da tercih edebilirsiniz. And the hand motion is using the entire forearm. Yaptığımız el hareketi bu arada bütün bir kol hareketini içermektedir. To allow the arm to look level or horizontal, Bu kolumuzun yatay ve belli bir düzeyde olmasını sağlayabilmek için it is best to have the arm angled forward. en iyi yapabileceğimiz şey kolumuzu bu şekilde öne doğru açılı olarak kullanmaktır. So when you sweep your forearm, Böylelikle kolumuzu bu şekilde salladığımız zaman it looks level to them. o zaman onlar için bu belli bir hizada gerçekleşen bir hareket halinde algılanacaktır. It is not important to point at their face or eyes. Önemli olan bu hareketi yaparken yüzlerine ya da gözlerine doğru işaret ediyor olmanız bir önem taşımamaktadır. But rather point over their head so they can see your hand. Ve hatta aslında böyle elinizle bir miktar başlarının üstüne doğru işaret ederseniz onlar da elinizin bütününü görebilirler. Instead of just your fingers. Sadece böyle parmaklarınızla yaptığınız bir hareket olmamalı. You can also use a vertical hand motion. Aynı zamanda böyle dikey bir el hareketi de kullanmak mümkündür. I would start that pointing down at their feet and going up to the sky to get a broad range of their eye movement. Ben tercihen bu hareketi yaparken karşımdaki kişinin ta ayak hizasından başlayıp gökyüzüne kadar giden geniş bir alanı kullanmayı tercih ediyorum. Either of these motions should be fast enough to distract them. Ama her halükarda yaptığımız hareketin içerisinde onların dikkatini dağılmasını sağlayacak bir hız olmalıdır. Because it is the distraction that actually allows the images to fade and the emotions to decrease. Çünkü bahsettiğimiz müdahalede tam olarak o yaşanmış olan tecrübenin zihindeki görüntüsünün hafiflemesini sağlayan o dikkat dağıtıcı harekettir. And it is important to remember only 5 to 10 seconds. Burada unutulmaması gereken çok önemli bir unsur bunun 5 ila 10 saniye süresince yapılıyor olmasıdır. Bilge Hanım, Efendim? bir sonraki slayta geçmeden Roy sunumu durdurarak bir de tam ekranda hareketi gösterebilir mi? Sadece doğru hareketi gösterse yeterli. Çünkü küçük ekranda gözüktü izleyiciler. Roy, one kind request, since you're screen sharing, your visual is very small on the screen. Therefore, would it be possible for you to stop screen sharing, come to a fuller picture, and show with your entire body once again the movement? Yes, of course. Okay. So
Very good idea. Çok iyi fikir oldu. So we are going to have the hand off to the patient off to the side. Bahsettiğimiz üzere danışanımız böyle biraz kenara doğru bir yerde duruyor olacak. Rather than right in front of us. Tam böyle gözümüzün önünde, karşımızda duruyor olmayacak. And then we will sweep our arm to one side or to the other. Böylesi bir pozisyonda biz de kolumuzu ya bir tarafta ya da diğerinde bu şekilde hareket ettiriyor olacağız. And we're moving the entire forearm. Bunu yaparken de aslında harekette ön kolumuzun tamamını kullanıyoruz. And to help it look horizontal or straight, Bu hareketin karşımızdaki kişi tarafından yatay ve düzgün bir şekilde algılanabilmesini sağlamak açısından, instead of too much of an arc, yoksa karşıdan böyle bir yatay eğri çiziyormuş gibi görecek bir harekete de dönüşebilir bu. what helps us keep our arms horizontal is to angle the arm and the forearm forward. Kolumuzu yatay ve hizalı tutabilmemizi sağlayan hareket, kolumuzun bu şekildeki eğimli duruşu olacaktır. So that when you're moving your forearm, Böylelikle ön kolun tümü bu şekilde hareket ettirildiğinde it's very comfortable for you to do this. hem bu sizin için yapılması rahat bir hareket haline dönüşecektir. And you can see that my hand is staying fairly level. Hem de aynı zamanda gördüğünüz üzere kolum aşağı yukarı yatay ve hizalı bir şekilde kalabilmekte. And we're pointing our hand up over their head. Öte yandan bir de elimiz onların böyle başının üzerinden doğru bir yere işaret ediyor oluyor. So they're looking at my hand or several fingers. Ki bu durumda elime ve böyle parmaklarıma doğru bakıyor oluyor karşımdaki danışan. Rather than just the tips. Aksi takdirde sadece parmakların ucunu görüyor durumda olacaktır. You can also do this vertically. Bu bahsettiğimiz hareketi bu şekilde dikey yapmak da mümkün. And you could couple this with breathe in, breathe Evet. out. Bu hareket yapılırken aynı zamanda nefes al, nefes ver gibi bir yaklaşım da kullanılabilir. And we know that the breathing is a way also to calm a person down. Biliyoruz ki nefes almak da kişinin sakinleşmesi için yine önemli bir yöntem. We can also use just rapid tapping on your elbows. Hızlı bir tıplamayı da kullanmamız mümkün kollarımıza, dirseklerimize doğru olarak. If you're standing or sitting, Bu ayakta ya da oturarak yapılabilir. you could also have them tap on their knees if they're sitting. Aynı zamanda eğer oturuyorlarsa bu şekilde dizlerine vurmalarını sağlayabilirsiniz. While you would be tapping on your own knees. Ya da belki siz kendi dizlerinize vurabilirsiniz. For some who need to be active, you could have them run in place, stand and run. Hareket etme ihtiyacında olan kişiler için mesela onları oldukları yerde ayakta koşar gibi hareket ettirebilirsiniz. Therefore, all of these activities create the distraction that allows information to desensitize. Böylelikle bu aktiviteler kişinin ihtiyaç duymuş olduğu o duyarsızlaşmayı sağlayacak dikkat dağıtıcılığı sağlamakta. So are there questions about how to administer the stimulation? Bu noktada bahsetmiş olduğumuz bu dikkat dağıtıcı hareketi yapmakla ilgili, uygulamakla ilgili herhangi bir soru var mı acaba? I might also suggest if you happen to be doing this over the internet with somebody on their cell phone, you could use the tapping over the internet to work as well. Eğer bu çalışmayı
uzaktan internet üzerinden bir kişiyle yapacaksanız benim önerim bu tıp tıplama, kollara yavaş yavaş vurma hareketini kullanmanız olacaktır. Again, these are done for a short duration so that the client only stays focused on the current traumatic experience. Ama her halükarda yaptırdığımız bütün hareketler son derece kısa sürelerle yaptırılmakta ki danışan o kritik olayla ilgili sadece kısa süreli düşünmek zorunda kalsın. You could connect this with breathing as well as the eye movements. Yaptırdığımız bu hareketleri nefes almayla da birleştirmek mümkün. Aynı şekilde göz hareketlerinde de bahsettiğimiz gibi. We know that if you're able to exhale longer than you breathe in, that tends to help you calm down. Bildiğimiz üzere nefes verme süremiz nefes alma süremizden daha uzun olduğu zaman bu bizim sakinleşmemize yardımcı olabilmekte. Many times a rapid breathing in means I'm stressed. Sıklıkla böyle derin alınan, sık alınan nefesler benim aslında stres altında olduğumu göstermektedir. And a longer exhaling allows us to calm down. Böylesi bir durumda uzun süreli yapılacak nefes vermeler sakinleşmeyi sağlayabilecektir. So by having the breathing out longer than the breathing in, we tend to calm ourselves down. Bu şekilde nefes verme süremizi, nefes alma süremizden uzattığımızda sakinleşmemiz mümkün olabilmektedir. So we are combining two activities to help the person calm down. Böylelikle kişinin sakinleşmesini sağlamak için aslında iki aktiviteyi bir arada kullanabilmiş olabiliyoruz. Therefore, what we do is to begin to use these short bursts of stimulation Ne yapmaya başlamış oluyoruz ilk etapta? Bu kısa, küçük stimülasyon aktivitelerini kullanmaya başlıyoruz. to begin to desensitize and lower the disturbance of a specific incident. Böylelikle bir duyarsızlaştırma başlatıyoruz. Belli bir olaydan kaynaklı olan bir rahatsızlığa karşı duyarsızlaşma sağlamaya başlıyoruz. The steps we're going to follow will be think of the incident, İzleyeceğimiz adımlar şöyle olacak. Olayı bir aklınıza getirin. tell me how disturbing it is, 0 to 10, Bunun sizin için ne kadar rahatsız edici olduğunu söyleyin bana. 0 ila 10 arasında bir derecede. and then follow my stimulation. Ve ondan sonra da uyarıcımı takip edin. Which can be the eye movements, Ki bahsettiğimiz üzere bu göz hareketleri olabilir it could be the rapid tapping, ya da böylesi hızlı kollara vurma olabilir. it could be count backwards with me, Benimle birlikte geriye doğru say olabilir. for that 5 to 10 seconds in duration. Ve bütün bunlar 5 ila 10 saniyelik süreler için yapılmakta. And then we stop and ask the client to rethink about the incident. Bu noktada duruyoruz ve danışana tekrar olayla ilgili düşünmesini istiyoruz. And measure how disturbing it is now. Tekrar rahatsız edicilik düzeyini ölçmesini istiyoruz, değerlendirmesini istiyoruz. Using that 0 to 10 scale. Yine 0 ila 10 arasında olan o ölçekle. And then repeat the stimulation. Tekrar uyarıcı harekete dönüyoruz, onu devam ettiriyoruz. So a treatment would look something like this. Dolayısıyla yapılacak olan müdahale şöyle bir şeye benzeyecektir. Think of the incident and how disturbing it is to you.
olayı ve bunun sizi ne kadar rahatsız ettiğini düşünün. Follow my tapping. Bu uyarıcı hareketi izleyin, takip edin. Now, when you think of the incident, how disturbing is it to you? 0 to 10. Şimdi olayı düşündüğünüzde sizin için bu ne kadar rahatsız edici? Yine 0 ila 10 arasında. Follow my tapping. Hareketimi takip edin. And now, when you think of the incident, how disturbing is it to you? 0 to 10. Şimdi olayı düşündüğünüzde sizin için ne kadar rahatsız edici? 0 ila 10 arasında. We continue to follow that cycle Bu döngüyü sürekli olarak tekrar etmeye devam ediyoruz. as long as the number continues to drop. Bahsedilen ölçekteki değerlendirme sayısı düşmeye devam ettiği sürece. So we repeat that experience over and over again. Böylelikle yaşamış olduğumuz bu tecrübeyi tekrar ediyoruz. Think of the earthquake, Depremi düşünün. how disturbing it is to you. Sizin için ne kadar rahatsız ediciydi? Follow my stimulation, distraction. Uyarıcı, dikkat dağıtıcı hareketimi takip edin. Think of the incident. Olayı düşünün. Measure how disturbing it is. Şimdi ne kadar rahatsız edici Follow the olduğunu stimulation. değerlendirin. Uyarıcı hareketi takip edin. Many times in current crisis, the disturbance will drop some. Sıklıkla hemen yaşanan kriz sonrasında buradaki değerlendirme belli bir miktar düşecektir. We don't expect it always to be down to not disturbing. Her zaman tamamen böyle hiç rahatsız edici değil artık noktasına düşmesini beklemiyoruz. However, you should notice a dropping in the level of disturbance fairly quickly. Ama her halükarda rahatsız edicilik düzeyinde önemli oranda bir düşüş olduğunu da rahatlıkla gözlemleyebileceksinizdir. Because we're following this cycle rather rapidly, Bahsetmiş olduğumuz bu döngüyü oldukça da hızlı bir şekilde tekrar ettiğimiz için and completing one cycle perhaps every 15 seconds, hatta belki 15 saniyede bir devam eden bir döngü olabilir bu. within a minute or so, you will know how it's working. Dolayısıyla bir dakika içerisinde aslında gidişatı rahatlıkla anlamanız mümkün olacaktır. Some will drop and be down to 0 with this particular aspect. Bazıları bahsetmiş oldukları olayla ilgili değerlendirmelerinde 0'a kadar da inebilirler. While others might just experience some relief. Bazıları da belki sadece belli bir oranda rahatlama yaşayabilirler. And if there is no change in that 1 minute, then stop using this intervention. Eğer o bir dakika içerisinde herhangi bir değişiklik görmüyorsanız o zaman bu müdahale tekniğini kullanmayı durdurun. And then you can offer additional support. Onun sonrasında belki farklı bir destek önerisinde bulunabilirsiniz. You can also work on another part of the incident. Belki olayın başka bir boyutu üzerinde çalışmak mümkün olabilir. Perhaps in the situation with the earthquakes, Depremler söz konusu olduğunda mesela their first anxiety is I'm going to die. kişinin hissettiği ilk kaygı aman tanrım öleceğim olmuş olabilir. And then the next concern would be how do I continue to live in this environment? Ama bir hemen adım sonrasındaki kaygısı bu ortamda nasıl hayatta kalmaya devam edeceğim olmuş olabilir. We know that
situations such as earthquakes have many different aspects that are disturbing. Hepimiz biliyoruz ki deprem gibi yaşanan felaketlerin aslında insanlar için rahatsız edici olan çoklu boyutları söz konusudur. So over the course of you supporting them, you may go back and use this critical incident several times on different parts of their challenge. Dolayısıyla birlikte çalıştığınız kişiye destek verme süreciniz içerisinde belki de farklı farklı boyutları ayrı zamanlarda ele aldığınız bir takım yaklaşımlarda ortaya koyabilirsiniz. Another way to help them survive this trauma Kişilerin böylesi bir travmayı atlatmalarına yardımcı olmanın başka bir yöntemi de once they've desensitized the shock of the experience, it's no longer overwhelming them. kişiler yaşadıkları olayla ilgili o travma boyutunu duyarsızlaştırabildiklerinde yani onun içerisinde artık boğulmama noktasına, boğulmama haline gelebildiklerinde And they can see beyond the trauma a little bit. It's gotten more distant. kişiler travmanın ötesinde bir şeyler görebilmeye başladıklarında, travma onlardan belli bir oranda da olsa uzaklaşabildiğinde Is to ask them what would help them survive through this challenge. o zaman onlara böylesi zorlu bir süreçte ayakta kalmaya devam etmeleri için neye ihtiyaçları olduğunu sormaya başlayabilirsiniz. Draw on their resilience, their strengths. Kişilerin dirençlilikleri, onların güçlü taraflarına vurgu yapmak gerekiyor. And then you can have them think about that positive experience, that resilience, Daha sonrasında kişinin böylesi bir olumlu tecrübeyi, böylesi bir dirençliliği düşünmesini sağlayabilirsiniz. and do a rapid set of tapping or a rapid set of eye movements. Ondan sonra onun üzerine böylesi hızlı vurma ya da göz hareketi yaptırabilirsiniz onlara. And when you're doing that, it allows the fog of disturbance to lift. Bunu yaptığımız zaman kişinin yaşamış olduğu o olayın rahatsız edicilik sisi ortadan kalkmaya başlayabiliyor. Which allows me to see the resilience and strengths I have better. Böylelikle de kişi kendi sahip olduğu o dirençliliği, gücü daha rahat görebilmekte. Because the noise and the fog of that disturbing experience has dropped away. Çünkü rahatsız edici olayın kişinin zihninde yaratmış olduğu gürültü ve sis bir miktar dağıtılabilmiş olmakta. So this procedure not only desensitizes the noise of the trauma, Dolayısıyla bahsetmiş olduğumuz bu müdahale sadece travma ile ilgili bir duyarsızlaştırma yapmakla kalmıyor. it also allows you to more clearly see your strengths and your resilience that will help you survive. Aynı zamanda kişilerin bu süreçte ayakta kalmaya devam etmelerini sağlayacak, kendilerinde sahip oldukları güçlü ve dirençli tarafları görmelerini de sağlayacaktır. Most of us have confidence and courage and resilience to manage many challenges in our lives. Birçoğumuzun hayatta karşımıza çıkan zorluklarla baş etmemizi sağlayabilecek gücümüz, cesaretimiz, kabiliyetimiz söz konusudur. So if I may use my hand to represent those challenges, those skills, Eğer elimi bu zorlukları ve becerileri temsil edecek şekilde kullanacak olursam, the noise of trauma blocks it out. travmanın yarattığı o gürültü burayı kapatıyor. Another illustration, imagine very comfortable music playing in the background. Belki başka bir benzetme şöyle olabilir. Düşünün arka planda şöyle çok rahatlatıcı bir müzik çalıyor olsun.
And then suddenly a very loud, noisy, distracting music starts to play. Ama sonra birdenbire son derece rahatsız edici, gürültülü, yüksek sesli başka bir şey araya giriyor. The noisy music drowns out the pleasant music. O yüksek sesli gürültü daha önce duymakta olduğumuz keyifli müziği engeller hale gelmekte. So the first steps of our desensitization is to turn the volume down of that disturbing music. Dolayısıyla bizim duyarsızlaştırma müdahalemizdeki ilk adım araya girmiş olan bu rahatsız edici, yüksek sesli gürültünün sesini kısmaya başlamak. Which allows us to begin to hear that pleasant music again. Böylelikle arka planda çalan o keyifli müziği tekrar duymaya başlayabiliyoruz. So many survivors of very acute trauma are experiencing that loud music. Tam da aslında böylesi akut travma yaşamış kişiler böyle bir gürültüyü yaşamaktalar, duymaktalar. That drowns out their perseverance, their resilience, their courage, their confidence. Bu gürültü kişilerin sahip olduğu beceriyi, cesareti, gücü ortadan kaldırmakta, onu engellemekte. So our critical incident desensitization is accomplishing two things at once. Bu durumda kritik vaka duyarsızlaştırma tekniğimiz aslında iki unsuru ortaya koymakta. It's lowering the overwhelmness of the trauma while allowing us to re-access our courage and confidence and resilience that will help us survive. Teknikle başardığımız ilk şey aslında travmanın yaratmış olduğu o gürültünün, patırtının sesinin kısılmasını sağlamak ve böylelikle ikincil olarak da kişilerin sahip olmuş oldukları dirençleri, güçleri görmelerini, hatırlamalarını sağlamak. So I'd like to show you a short video that I recorded here in the United States. İzninizle Birleşik Devletler'de kaydetmiş olduğum çok kısa bir videoyu paylaşmak istiyorum sizlerle. Of course, it doesn't represent nearly the level of devastation that your survivors have gone through. Tabii ki sizin şu anda hayatta kalanlarınızın yaşamış olduğu felaketi anlatmaya yaklaşmıyor bile bu video. However, it will illustrate a client becoming quite activated. Ama her halükarda bir danışanın son derece aktif hale gelişini temsil etmekte And the rapid desensitization that occurred once we started the procedures. buradaki uyarılma karşısında da müdahaleyi uyguladıkça ortaya çıkan çok hızlı duyarsızlaştırmayı da temsil etmekte aynı zamanda. And this was recorded several weeks after the United States experienced the COVID lockdown. Bu aslında Birleşik Devletler'in COVID yasaklarını yaşamaya başladığının hemen akabinde ortaya koyuldu, çekildi. And I suspect that this client's disturbance was related to COVID. Dolayısıyla buradaki danışanın da rahatsızlığının COVID ile ilişkili olduğunu tahmin ediyorum ben. One thing that is important to realize is that she never told me what the problem was. Burada çok önemli ve ilginç olan bir noktayı paylaşmak istiyorum. Danışan bir zaman akut probleminin ne olduğunu söylemedi. So in this case, once she was activated, I just asked for the number and began the desensitization. Danışan bir kere uyarıldığında ben ona sadece değerlendirmeyle ilgili bir rakam sordum ve oradan doğrudan duyarsızlaştırmayla devam ettim. Which is important for you because it's not necessary if the person is too traumatized to tell you their story. Bu da sizin için önemli olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü bazen kişiler sizlerle paylaşamayacak kadar çok travmatize olmuş olabiliyorlar. This particular client was a clinician that was trained in EMDR.
Bu danışanımız aslında EMDR eğitimli bir klinisyen. And had learned a slightly more involved procedure called ATIP, Acute Traumatic Incident Processing. A-tip denilen bir teknikle aslında biraz daha detaylandırılmış bir yöntem öğrenmişti kendisi. And I was talking about the CID, Critical Incident Desensitization. Oysa ben kritik vaka duyarsızlaştırmadan, yani CID diye kısaltılan yaklaşımdan bahsediyordum. So part of the video will be my explaining that to her. Dolayısıyla videonun belli bir kısmı benim önce bunu kendisine açıklamamla geçecek. Let's see how this is going to work. Roy, could you give me slight pauses for me to Yeah, be able to I think what I'll do translate? is try to show it stop and then stop so you can translate and then start again. Okay, thank you very much. Oh, there isn't. Wait a minute, I gotta get. No, the audio Wow. isn't coming. Yeah, I know. I'm just thinking what kind of. Mhm. I'm not sure why that is. It might be my settings. Sometimes that does happen. Yeah. Let's try sharing again and see whether I. There we go. That should do it. Okay, let me try this one. I'm not sure. Mm. Well, I think probably wait a minute. I think probably what we'll have to do is I'll just stop it, or you can just read the titles. I guess that would be, if you can do that, I can stop it with each statement. Okay, let's try maybe. You can try that. Mhm. Mm. It's going still too fast. Okay, Yeah, that would be. do it this way. Okay, there we go. I can scan it perhaps. So this is, I'm in white and she's in the green. Görüyorsunuz kendisiyle beni ekranda. Evet, öncelikle bir ilişki kuruluşuyla başlıyoruz ve bugün kendisinin duygusal olduğundan bahsediyor. Evet. Evet, sanırım hazırım. Bu harika bir fırsat olacak diye düşünüyorum. Ama bu elin aşağı yukarı olmasını yapamayacağım galiba. Bir şeylerin çok fazla açılıyor galiba, değil mi? Evet, belki de böyle sadece akut travmatik bir durumla ilgili A-tip olabilir. Ama olayla ilgili işlemlediğimiz sadece olmuş olan olmayabilir.
Sadece belki böyle sıkıca üstünde tutunduğun, kontrol etmeye çalıştığın bir şey. Evet, bunu yapmadan önce CID yani kritik vaka duyarsızlaştırmayla bu A tip arasında nasıl bir fark var? Ben A tipinde eğitim almıştım. Evet, aslında CID daha sonra devreye giren bir versiyon. Temel olarak bir olayla ilgili. Bu konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz inançlar boyutuna girmiyor. Oldukça aslında şeffaf, son derece açık bir yaklaşım ve yapabileceğimiz de sen sadece şöyle, ya benim dert edindiğim bir meselem var bile diyebilirsin. Bunu çok dile dökmek de istemiyorum aslında. Benim bu konuyla ilgili eğitim verdiğim durumlarda akut krizler söz konusu olduğunda insanların suratları bu şekilde olabiliyor. Ve o olay onları tamamen kaplamış ve boğmuş oluyor. Dolayısıyla da bununla ilgili herhangi bir şeyi bazen dile dökmek bile istemiyorlar. Sadece bir olay deyip geçmek isteyebiliyorlar. And you can point out to our participants to start to watch her face. It becomes more and more activated. Bu arada eğer farkındaysanız videoda danışanın yüzü gittikçe daha aktif olmuş, uyarılmış hale geçiyor. Şu anda hissetmiş olduğun rahatsızlık düzeyi nedir? Yes, we went through that. We went through that part. Okay. Sadece gerçekten rahatsız hissediyorum dediğin bir şey olabilir. Notice her face. Yine yüzüne bakmayı ihmal etmeyin, dikkat etmeyi ihmal etmeyin. A tip dediğimiz yaklaşım içerisinde konu mutlaka dillendirilmekte. Oysa bizim söylediğimizde bundan biraz bir farklı yaklaşım söz konusu. Ve kriz belki de sadece olup bitmekte olan bir şey. Belki de son bir yıl içerisinde veya benzer bir dönemde gerçekleşmiş olabilir. Bu nasıl olacak çok emin değilim doğrusunu söylemek gerekirse. Ben hâlihazırda tetiklenmeye başladım bile. Sadece konuyu düşünmek bile yetiyor. Tamam, sadece o zaman olayı düşün. Şu anda nasıl tetiklenmiş olduğunu düşün ve değerlendir. 0 ile 10 arasında. Belki 8.
Tamam. Peki o zaman bir şey deneyelim. Elimi takip edebilir misin? Parmağımı böyle ekranda hareket ettireceğim. Bakalım işe yarayacak mı göreceğiz. So I'm going to play this through and then we'll come back and talk about it because it's better to see it unfold. Tamam. Even though there's Şimdi no sound. bu noktada arada ardıl tercümeyi durduracağız. Videoyu sonuna kadar izleyeceğiz ve ondan sonra geri dönüp belli noktalar üzerinde yorumlar yapacağız. Or I'll narrate some comments and we can do it as the video is playing. Okay. So I've started a stimulation. Bakın uyarımı başlamış durumdayım. And she's watching my hand. Elimi izlemekte, takip etmekte. I'm now asking her, what does she notice? How disturbing is it? Şimdi ne fark ettiğini ve bunun ne kadar rahatsız edici olduğunu soruyorum. She reported a 7, down from an 8. 8 demişti, bu sefer 7 dedi. For that roughly 10 seconds. 10 saniye kadar devam ediyorum, dikkat edin. And then take a breath. And how disturbing is it to you now? Bir nefes al diyorum durduktan sonra. Şimdi senin için ne kadar rahatsız edici? And she reported a 7 and noted that my hand was going off the screen. Tekrar 7 dedi ve aynı zamanda elimin belli bir kesiminin ekran görüntüsü dışarında kaldığının uyarısını yaptı bana. So I adjusted my position for her. Dolayısıyla ben de ekran görüntümü kendisi için düzelttim. And then asked her to give a number, and it dropped now to 5. Tekrar bir değerlendirme yapmasını istedim. Bu sefer 5 dedi. And you can see she's already starting to calm down. Ve farkındaysanız hali hazırda kendi kendine sakinleşmeye başlamış durumda bile. Now it's a 4. Şimdi 4 olarak değerlendiriyor. Now think of the incident and how disturbing is it to you. Şimdi tekrar olayı düşün ve senin için ne kadar rahatsız edici olduğunu değerlendir. Now it's gone to a 3. 3'e indik. Now asking her how disturbing is it? Şimdi ne kadar rahatsız edici olduğunu tekrar soruyorum. Still a 3. Hala 3'teyiz. Now how disturbing is it to you? Şimdi senin için ne kadar rahatsız edici? And she reports a 2, and now she's smiling. 2 diyor ve artık gülümsemeye başladı. That was roughly in 2 minutes. Ve aşağı yukarı bunun olması 2 dakika sürdü. And again, how disturbing is it to you? Tekrar senin için ne kadar rahatsız edici sorusu. And she says maybe a 1 or maybe a 2 under the circumstances. And that seems to make sense. Şu andaki şartlar altında 1 ya da 2 diyor. And she's pointing out it's not in her face anymore. It's gotten some distance. Ve şöyle bir tarif yapıyor. Sanki benim suratımın tam ortasında değil artık bu olay. Benimle biraz mesafesi açıldı. And I'm just making a comment now that she was asking what CID was, and she just went through it. CID'nin ne olduğunu soruyor ve ben de burada onun üzerinden çok hızlıca geçiyorum. And just debriefing her about the value of the eye movements caused that information to desensitize. O göz hareketlerinin olayın yarattığı etkiyi duyarsızlaştırdığına dair bilgiyi veriyorum kendisine. And then pointing out I could have used tapping, and actually I would have preferred to use tapping. Aynı zamanda böyle sehpalara vurmayı kullanabileceğimi de anlatıyorum ki aslında bunu tercih de ederdim. However, this was actually one of the first virtual videos that I made using any type of stimulation. So I was experimenting.
Sadece bu benim uzaktan internet üzerinden yaptığım sanal videolardan neredeyse ilkiydi. Dolayısıyla çok da fazla tecrübem yoktu bu konuda daha o noktada. And this is a little more debriefing, but what's important to note is that we are finished with our work, and she's saying that it's not as strong now. Hala bir miktar bilgi vermekle devam ediyorum ama çalışmamızı tamamladığımızda kendisi de doğrudan olayın artık eskisi kadar rahatsız edici olmadığından bahsediyor. And it's apparently ongoing. I'm guessing it must be something that's still ongoing, perhaps COVID. Bir miktar devam ettiğinden bahsediyor ki muhtemelen konuşmadık ama tahminim benim o dönemde bunun COVID ile ilişkili olduğuydu. Dolayısıyla durum devam ettiğinden dolayı bir durum söz konusuydu. And then she's now feeling that she can get through it. Ama şimdi danışan bunun üstesinden gelebilecek gücü hissediyor kendinde. A few minutes earlier, she must have felt overwhelmed and couldn't see that she could get through the problem. Birkaç dakika önce olaydan dolayı kendini boğulmuş hissediyordu ve bunun üstesinden gelebileceğine inanmıyordu. So it makes sense for her to feel challenged, but not at that overwhelming level. Dolayısıyla evet hala belli bir düzey rahatsızlık duymaya devam etmesi aslında anlamlı ama bu en azından boğucu bir düzeyde olmamakta. However, she realizes those feelings are normal for that situation. Bu sürecin sonunda bu duygularının normal olduğunun ve bu durumun normal olduğunun daha fazla ayırdına varıyor danışan. And now you can see she feels entirely different than she did a few minutes earlier. Şimdi gördüğünüz üzere birkaç dakika önce hissettiğinden tamamen farklı bir hissiyat taşıyor. And she says, I'm good. That's all I need to do for now. Ve tamam diyor, bu bana yeterli. Şu anda yapmak istediğim bu kadar. What's I think helpful is to realize that I never knew what the problem was. Tekrar etmek gerekirse bilmekte fayda var. Ben hiçbir zaman buradaki tetikleyici olayın ne olduğunu bilmedim. Which points out that establishing the trust in the relationship is all that is necessary to help them desensitize some disturbing experiences. I'm sorry, Roy. I think Yes. I lost you momentarily. Okay. Can you repeat after we're establishing the trust? So the establishing the trust is the most important part of this process. Sürecin en önemli unsurlarından bir tanesi tabii ki karşılıklı güvenin yaratılması. And the distracting activity we create allows their brain and their system to calm down. Bizim yaratmış olduğumuz bu dikkat dağıtıcı harekette kişinin zihninin sakinleşmesine olanak tanıyor. Okay, so are there any questions that Pekala. Bu noktada herhangi bir sorunuz var mı acaba? Hocalarım soruları aktarabilecek olan var mı? Ben mi aktarayım? Trying to pick somebody up to select someone to relay the questions. Sen aktarabilirsin. Süleyman seçip aktar ama. Tabii hocam. Chat'ten sorular alabiliriz yine YouTube üzerinden. There are questions over YouTube that are being asked in writing. Okay. Roy, bu soru çok geldi. Şimdi steplerde her seferinde aynı hareketi yaptırmak mı gerekiyor? Farklı farklı hareketler göstermiştin. Her adımda farklı hareket denenebilir mi? One question that is repeated multiple times is that you mentioned various different types of movements that can be used to distract the client.
And you said that this is repeated with multiple cycles. Should you be using the same type of movement throughout one client's session in all the cycles, or would you change the movement in the cycles? Generally, one would use the same motion for each cycle. Once they found one that works, keep repeating that same motion. Belli bir harekette karar kılındıktan sonra bir hareket bir kişiyi rahatlatır, ona iyi gelir halde olduğunda, buna karar verebildiğinde o döngüler içerisinde o hareketle devam etmek daha faydalı olur diye düşünüyorum. Çocuklar için en erken kaç yaşında uygulanabilir? How young can this method be used for children? It can be used with infants because you can have a mother just tapping on their baby's back, shoulders, and saying, "You're safe, it's over." And this will allow their brain to calm down. Bebeklerde bile kullanabildiğini görmekteyiz. Bir anne bebeğini kucağında tutarak onun omzuna bu şekilde farklı yönlerde vurduğunda ve bunu yaparken de güvendesin artık, hayattasın, buradayız, birlikteyiz gibi sakinleştirici bir şekilde konuştuğunda bebeğin beyninin sakinleşmeye başlayabildiğini görüyoruz. We also can use drawing activities as well. Öte yandan aynı zamanda çocuklarla çizim faaliyetleri de kullanılabiliyor. Just to show you, this is an example of what you could do drawing. Get a piece of paper and fold it several times. Mesela böyle bir çizim faaliyetini kullanabilirsiniz. Bir sayfa kağıdı alıp 4'e katlayabilirsiniz. And then have the child scribble that first bad thing out. Ve böylece ilk parçaya çocuğun o hissettiği kötü şeyi çiziktirmesini, karalamasını söyleyebilirsiniz. And then look at it again and draw what you see that's different. So this monster now looks different. Ondan sonra ikinci döngüde tekrar karalamasını isteyebilirsiniz. Ve bakın hemen ilk karalamadaki canavar nasıl dönüşmeye başlıyor. And then you could scribble that out. Ve ondan sonra onun üzerine böyle bir karalama yapılabilir. And then have them draw it again, whatever it is now, and then scribble it out. Sonra tekrar çocuktan her neyse meselesi onu çizmesi istenebilir ve ondan sonra onun üstünü karalaması. So each time you have them draw the incident and what it means to them now, Her seferinde çocuğu rahatsız eden şeyi çizmesini isteyip ondan sonra onu karalamasını istediğinizde and then scribble and then redraw it. bu şekilde devam eden bir döngü yaratabilmektesiniz. This is a technique you could use in a school setting where all the children have been traumatized. Mesela okul ortamında bütün çocukların travmatize olmuş olduğu bir durum söz konusu olduğunda birlikte kullandırabileceğiniz bir yöntem olabilir, yaklaşım olabilir bu. And you could have every child draw the first experience and then scribble for 5 or 10 seconds and then redraw the experience. Her çocuğun kendi kağıdında öncelikle o tecrübesini çizmesini istersiniz. Sonra bir 5-10 saniye üstünü karalamasını istersiniz. Sonra tekrar çiz, tekrar karalama şeklinde. And it would help the classroom calm themselves down some. Böylelikle aslında bir bütün sınıf çocuğun birlikte sakinleşmeye başlaması söz konusu olabilir. You could also do this outdoors where somebody just gets a stick and draws something in the dirt and then scribbles it out. Bunu açık havada da yapabilirsiniz. Sadece ellerine birisi ya da bir sopa alıp toprağın üstünde bununla ilgili bir şeyler çizebilir.
you could also have them write down the words that they're saying. I'm afraid, I'm scared. Ondan sonra onun üzerini karalar. Öte yandan bir de aynı zamanda belli kelimeler yazmalarını isteyebilirsiniz. Olayla ilgili hissettikleri, korkuyorum gibi. And maybe draw a line of 0 to 10 and have them mark where they are on that line about being afraid or scared. Sonra korkmakla ilgili değerlendirmelerini de yine kağıtta 0 ila 10 arasında bir ölçek çizip onu nereye yerleştirdiklerini sorabilirsiniz. Then they could scribble it out. Sonra yine bunu karalarlar. They could sing a happy song. Üstüne belki mutlu bir şarkı söyleyebilirler. Do a fun dance over the drawing in the dirt. Belki toprağın üzerine yapmış oldukları resmin, çizimin üzerinde dans etmelerini isteyebilirsiniz. And then redraw the picture or the words of what's different. Ondan sonra tekrar başka bir çizim yapmalarını isteyip ya da belki başka bir kelime yazmalarını isteyip neyin değiştiğine bakabilirsiniz. And this supports the distracting activity, helps desensitize disturbing experiences. Buradaki mesele rahatsız edici tecrübelerle ilgili dikkat dağıtımını sağlayacak bir hareketin yapılması. So it creates many different variations of how to apply the CID. Dolayısıyla CID'yi, kritik vaka duyarsızlaştırmayı uygulamanın birçok farklı versiyonu olabilir. Additional questions? Var mıdır başka soru? Birkaç soruyu birleştireceğim. Özel gereksinimli bireyler için otizmli, zihinsel yetersizliği olan çocuklar, diğer öğrenme güçlüğü olan çocuklar hepsinde aynı şekilde uygulanabilir mi? Veya bireyler diyeyim. Hepsinde uygulanabilir mi? Uygulanmaması gereken bireyler var mıdır? This question is about people with special needs. For example, people in the autism spectrum or with maybe mental problems or learning difficulties. Would you be able to use this technique with everyone, all of these people, or is there any specific group that you would not use this technique with? Because this is a crisis intervention, I would try it with anyone. Bu bir kriz müdahalesi olduğu için ben şahsen herkesle denerdim. That, however, those who are autistic, you might have to do drawing or some other activity. Ancak belki de Not be so intellectual or thoughts, but more through creative activities. Otizm spektrumunda bir bireyse örneğin zihinsel bir düşünce üzerinden gitmektense çizim yaptırmayı deneyebilirsiniz onlara. What we seem to be tapping into is the brain's way of soothing that's not related to intellect. Burada mesele olan aklımızla, bilincimizle çok fazla farkında olmadığımız bir boyutta beynin bir meseleyi işlemlemesini sağlıyor olmamız. That this distracting activity just tends to calm people down. Burada bahsettiğimiz bu dikkat dağıtıcı faaliyetler, aktiviteler kişilerin sakinleşmesini sağlamakta. Therefore, our skill is to adjust the treatment to fit what that person is capable of doing. Dolayısıyla biz de böylelikle uygulayacağımız olan tedaviyi o kişinin neyi yapma becerisinin olduğu doğrultusunda şekillendirme özgürlüğüne de sahibiz. With that autistic child, maybe drawing and maybe just doing measurements instead of numbers might be necessary. Belki otizm spektrumundaki küçük bir çocukla çizim yapmak söz konusu olabilir ya da buna benzer faaliyetlerle yaklaşmak gerekebilir. Okay.
Depremin travmatik izleri henüz devam ediyor. Bu uygulamaların etkili olması için nasıl bir zaman tercih edilmeli? Ne zaman başlanmalı? Bu daha özel olarak şöyle de sorulmuş. İşte bir yakını göçük altında olabilir. Hala kurtarma çalışması devam ediyor olabilir. Bu durumda uygulanabilir mi? Since the incident, the earthquake incident in Turkey is very new and people are very newly traumatized. So when do you advise the intervention to begin in this kind of case? Specifically, in such cases as people may have relatives or loved ones who are still buried within the rubble. And would you still do the intervention in those cases as well? Yes, and establish something that's realistic. I have hope. I'll get through this. I can manage it. Might be a thought you have to add to it, but it's a very effective the sooner it happens rather than the longer it lasts. So early intervention is ideal. Ne kadar erken dönemde başlanabilirse o kadar iyi. Kişinin tanıdığı, sevdiği bir birey, bir kişi toprak altında hala kaldığı zamanlarda bile kişinin belli mantıklı, gerçekçi beklentiler ya da belki baş edebileceği tarzda bir bakış açısı geliştirmesine yardım edecek şekilde de bu müdahale kullanılabilir. Dolayısıyla ben her türlü krizle ilgili olarak ne kadar erken başlanırsa o kadar faydalı diye düşünüyorum. It will not erase the anxiety about not knowing. It will help them cope with the uncertainty. Tabii ki kişilerin bilmemekle ilgili yaşadıkları kaygıyı tamamen ortadan kaldıracak değildir bu yapılan müdahale. Sadece bununla ilgili hissettikleri kaygıyı hafifletmeyi amaçlamaktayız. If everybody is willing, we'll try something and to see how this might work for this group. Eğer hepimiz için uygunsa aslında hep birlikte bir şey deneyelim istiyorum ve bakalım bütün grup için, buradaki herkes için bir şey işe yarayacak mı? I can imagine some of you are very anxious about the earthquake or other things right now. Ben eminim aranızda da bu deprem ya da benzeri durumlarla ilgili olarak kaygılı olan birçok insan vardır. So for those of you who are willing to try, we will try to do this over the internet. Dolayısıyla aranızda bunu denemeye gönüllüler, denemeye istekliler varsa gelin birlikte uzaktan internet üzerinden bunu bir deneyelim. If you want to write down on a piece of paper or think of the event and measure how disturbing it is, Sizi rahatsız eden olayla ilgili bir şeyleri kağıda yazmak isteyebilirsiniz ya da bununla ilgili yapacağınız değerlendirmeyi kağıt üzerinde bir ölçekte yapmak isteyebilirsiniz. then we'll all do a set of rapid tapping. Ondan sonra hep birlikte böyle hızlıca kollarımıza vurma yapacağız. And then when we stop, just say out loud what your number is. Ondan sonra duracağız ve sesli olarak değerlendirme sayınızın kaç olduğunu söyleyin. If you start to think about something else other than your incident, stop doing any more tapping. Bu arada vurmayı yaptığınız sırada üzerinde çalışmaya başladığınız olay harici herhangi başka bir şey düşünmeye de başlarsanız lütfen hemen durun. Or if your number starts to go up, don't participate anymore. Ya da değerlendirme rakamınız yükselmeye başlayacak olursa onda da lütfen hemen durun ve uygulamaya katılmaya devam etmeyin. We'll only do this a couple rotations because we won't have any feedback about how you're doing. Bunu sadece birkaç döngü yapacağız çünkü hepinizden nasıl gittiğimize dair bir geri bildirim almamız mümkün olmayacak. However, let's give it a try. Ama yine de en azından bir denemiş olalım. So think of whatever disturbing incident is and how disturbing it is to you now, 0 to 10. Şimdi sizi rahatsız eden olayı düşünün ve bu olayın sizi ne kadar rahatsız ettiğini düşünün 0 ile 10 arasında.
And everybody do a fast set of tapping, starting now. Hemen başlıyoruz. Bu hızlı vurmayı yapıyoruz. All right, let's stop Duralım. and think of your incident and say out loud or write down how disturbing it is to you now. Olayı tekrar düşünün, ya sözlü ifade edin, ya kağıdınıza yazın ve şimdi sizin için ne kadar rahatsız edici bir bakın. Let's do another set of rapid tapping. Tekrar hemen vurma yapacağız. Let's stop Duralım. and write down the number that it is now as you think of the event. Olayı düşündüğünüzde şimdi sizi etkileme düzeyiyle ilgili rakama bakın. And let's do another set of tapping. Tekrar vurmaya dönelim. Okay. And now again, think about the incident and the number. Şimdi tekrar olayı düşünün. Sizi etkileme değerlendirmesini düşünün. And now what I'd like to, I'm going to shift to the second phase because we have no feedback. Şimdi sizden geri bildirim alamayacağımız için ben izninizle ikinci aşamaya geçmek istiyorum. I'd like you to think about your positive thought about how you can handle this challenge. Şimdi karşılaştığınız bu zorluğu nasıl yönetebileceğinizle ilgili olumlu bir düşünce geliştirmenizi istiyorum zihninizde. And I'd like to give you a different measurement. Ve size şimdi farklı bir ölçek vermek istiyorum. I'd like you to think about the event and measure how true it feels right now. Şimdi bu olayı düşünmenizi istiyorum ve bunun ne kadar geçerli olduğunu düşünmenizi istiyorum. Where one feels totally false as you think about this challenge. Bir yandan bu zorluğu düşündüğünüzde bunun tamamen geçersiz olduğu anlamına gelsin. And 7 feels totally true with your positive thought as you think about this challenge. 7 de o olumlu düşüncenizle birlikte bu zorluğu düşündüğünüzde bunun tamamen geçerli olduğunu, doğru olduğunu temsil etsin. So think of the challenge and your positive thought about how you can handle this. Yani zorluğunuz ve olumlu düşüncenizi birlikte düşüneceksiniz. Bu zorluğu nasıl aşabileceğinize dair. And do a rapid set of tapping. Hemen vurmayı yapıyoruz döngü olarak. Okay. Now think about the incident and your positive thought about how you can handle this and measure it 1 to 7. Şimdi tekrar bu zorluğunuz ve bununla başa çıkabilmenizi sağlayacak o olumlu düşünceyi, olumlu yaklaşımı aklınıza getirdiğinizde bunun geçerliliğini 1 ila 7 arasında tekrar değerlendirin. If the number has increased a little, let's do another set of tapping. Rakamınızı biraz arttırabildiysek o zaman hemen bir döngü daha vurma yapalım. Okay, we'll stop. Duralım. And now think about the incident and your positive thought and what number is it now? From Şimdi 1 yine false to 7, totally true. Şimdi yine zorluğunuz, bununla baş etmenizi sağlayacak olumlu bir düşünce ve 1 ila 7 arasındaki ölçeğimizde 1 tamamen yalan, 7 evet doğru, gerçek. Nerede değerlendiriyorsunuz kendinizi? If we were in a situation where we would have feedback, we could have done more of the desensitization or more of the strengthening. Eğer geri bildirim alabileceğimiz bir ortamda olsaydık hem duyarsızlaşma hem de güçlendirme aşamaları ile ilgili biraz daha fazla çalışma yapabilirdik tabii ki. However, under these circumstances, I hope this gave some of you an experience that is helpful. Ancak en azından içinde bulunduğumuz şartlarda aranızda bazılarına bir miktar belki de bununla ilgili bir hissiyat verme imkanımız olmuştur. Any comments or questions?
Başka soru ya da yorum var mıdır acaba? Devam edeyim. Yine birkaç soruyu birleştirdim Bilge Hanım. Hı hı. Bu seansları bitirme konusu tam anlaşılmamış. Ne zaman bitiriyoruz? Kaç seans yapmalı? Tek seansla mı? Tekrar seanslar yapılacaksa tekrar ne zaman yapılabilir? Bir de kişilere seans aralarında ya da evde bunu kendi kendine uygulama önerilir mi? Sadece seanslarda mı uygulanacak? How long would one session with your client last? How many times do you repeat your sessions with the client? And do you recommend any kind of repetitions for your client between sessions or any kind of other work? This intervention is a crisis intervention. Bahsettiğimiz bu müdahale bir kriz müdahalesi. You might be seeing them in the field and they're not a patient, they're just the survivor. Dolayısıyla bu kişiyle sahada karşılaşacaksınızdır ve muhtemelen danışanınız değil, hayatta kalan, karşınıza çıkmış herhangi birisi olacaktır. If you're seeing them in a clinical setting, Eğer kişiyle klinik bir ortamda karşı karşıya geliyorsanız, this intervention might be what you do the first 5 minutes of your meeting to calm them down. o zaman belki de bu müdahale bir seansın içerisinde karşınızdaki danışanı sakinleştirme amacıyla sadece 5 dakika boyunca uyguladığınız bir şey olabilir. And that will allow them to engage in your normal forms of psychotherapy. Böylelikle normal şartlar altında uygulayacağınız psikoterapik yaklaşımları uygulayabilme imkanınız ortaya çıkar. So the CID is for the spike, the crisis, and then you calm them and then you work with them in other forms of treatment. Kritik vaka duyarsızlaştırma dediğimiz şey sadece krizler için geçerli. Yani aşırı rahatsız edici şeyler için geçerli. Buna müdahale etmek için bunu kısa süreli olarak uyguluyoruz. Ondan sonra bunu rahatlattıktan sonra belki başka tür bir destekle devam edilebilir. If you are seeing this patient on a regular basis, they might come in each treatment session with a new crisis that this would help calm down. Eğer bu sizin düzenli olarak gördüğünüz bir danışanınızsa belki de her görüşmeye gelişinizde sizin karşınıza bir krizle geliyor olabilir ve her seferinde bu onları sakinleştirmenizi sağlayan bir araç olabilir. Or if you're seeing them in a field in a crisis center and you visit them frequently, they may have other anxieties that come up. Ya da belki de siz bir kriz merkezinde bunu bir kişiyle paylaşabilirsiniz, onunla kullanabilirsiniz ama belki de burayı tekrar ziyaret ettiğinizde aynı kişiyle onu etkileyen başka bir boyut üzerinde çalışabilirsiniz. For those of you who are familiar with the Heimlich maneuver, which is for somebody choking, Heimlich hareketini bilirsiniz muhtemelen. Yani böyle boğulmakta olan birisine yapılan bir harekettir. you only administer that once and then they're no longer choking. O hareketi tek bir kere uygularsınız kişiye ve o kişi artık boğulmadığı bir noktaya gelir. So you could compare CID to the Heimlich maneuver. Kritik vaka duyarsızlaştırmayı aslında tam da bu Heimlich manevrasına, hareketine benzetmek mümkündür. Where we're administering CID for emotional choking, so to speak. Bizler bu müdahale yöntemini aslında bir çeşit duygusal boğulmayı engellemek için kullanıyoruz. If this turns into be an ongoing pervasive trauma that's pre-existing, Eğer bu we're into kişinin psychotherapy. bu kişinin zaten var olan başka bir travmasıyla da ilişkileniyorsa bu arada yaşanmakta olan kriz, o zaman başka tür bir psikoterapiye yönlendirmekte fayda olacaktır. If you've taught this to Red Cross and volunteers or teachers,
then they might refer somebody to you for the more complex ongoing issues. If you're a Belki therapist. de Kızılay'da ya da müdahale ekipleri içerisinde ya da öğretmenlerde konuyla ilgili birileriyle konuşup daha detaylı destek verecek başka birilerine yönlendirme de sağlayabilirsiniz. You can teach this to colleagues and peers to work with each other so that they no longer have to carry the trauma of going into a crisis setting. Ve hatta aslında bu yöntemi meslektaşlarınıza, akranlarınıza öğretebilirsiniz ve hatta onların da diğerlerine öğretmesine salık verebilirsiniz ki kişiler şu anda sahada yaşamakta oldukları travmaların üzerinden gelebilsinler. So often we seem to focus on the survivors and overlook the help that's helping them and their own traumas. Sıklıkla bu tür olaylarda hayatta kalanlara o kadar çok odaklanılmaktadır ki onlara yardım etmek için oraya gitmiş olan kişilerin yaşadıkları travmalar göz ardı edilir. So this is wonderful to teach peers to work with each other at the end of their being out digging through the rubble with the earthquakes, let's say. So they have self-care. Dolayısıyla ilk yardım ekipleri içerisindeki akranların birbirlerine uygulaması için de çok faydalı bir yöntemdir bu. Her bir günün sonunda belki de birbirlerine bunu uygulayarak en azından olayların üstesinden gelebilme kapasitelerini güçlendirebilirler. Any other questions? Başka soru var mıdır? Uygulamayı yapabilmek için illa geçmişte bir travma olmak zorunda mı? Geleceğe dair kaygılara yönelik uygulanabilir mi diye sorulmuş. Does this method have to be used on a trauma that has been experienced, or can it be used for an anxiety about something that may or may not happen in the future? You can use it for an anxiety that hasn't happened, a test anxiety, a fear of an aftershock with the earthquakes. It might help desensitize that anxiety. Gelecekle ilgili bir kaygı üzerinde de çalışabilirsiniz bu teknikle. Bir sınav korkusu üzerinde çalışabilirsiniz ya da artçı depremler üzerinde çalışabilirsiniz. Dolayısıyla gelecek kaygıları için de faydalı bir yöntem olabilir. It should be used with something present or future, not for something that happened long time ago. That's psychotherapy. Hatta aslında bahsettiğimiz bu müdahale tekniği halihazırda ya şu anda olmuş olan ya da gelecekte olmasından kaygı duyulan bir şey için kullanılmalıdır. Asla geçmişte yaşanmış olan bir travma üzerinde kullanılacak bir müdahaleden bahsetmiyoruz. O travma doğrudan psikoterapiyi ilgilendirecektir. And of course, as an EMDR clinician, that would be the next step for somebody who has found this brief intervention to be helpful. Bir EMDR klinisyeni daha sonra belki devreye girebilir. Yani bu yöntemden fayda sağlamış bir kişi daha sonra EMDR'ın daha başka boyutlarıyla devam edebilir. And again, this CID is not considered EMDR, although it uses eye movements, nor is it considered psychotherapy. Hatta kritik vaka duyarsızlaştırma dediğimiz şey tam olarak EMDR olarak da nitelendirilmemektedir. Psikoterapi olarak da nitelendirilmemektedir. Bu tamamen başka bir duyarsızlaştırma müdahalesidir. Okay. Other questions? Var mıdır başka soru? Bunu da çok açıkladı Roy ama tekrar soruluyoruz. Tam anlaşılamamış galiba. Hı hı. Uygulama hızımız Roy'un hızı ile benzer mi olmalı? Bir set içinde duyarsızlaştırma için ve yeniden güçlendirme için kaç adet tekrar yapılmalı? Okay, maybe this may sound like a repetition, but I think some participants need a clarification. First part of the question is that the pace of the movement that you would recommend, that you mentioned in all of the different types of movements,
should the pace be like the one that you showed, that the one that you used, that kind of more or less speed pace? And second, how many times do you repeat the cycle in one intervention? Generally, in both the intervention and the strengthening. the speed should be fast to distract, not Öncelikle very slow, fast. hız dikkat dağıtacak kadar hızlı olmalıdır. And you would repeat this as long as the disturbance drops, and then you would stop. Bununla ilgili döngüyü kaç kere yapacağımız da kişinin rahatsızlık değerlendirme derecesiyle ilişkili. O rakam düşmeye devam ettiği sürece döngüyü devam ettirebiliriz. You could, in the crisis center at one of the cities with the earthquake, have somebody go from a 9 to a 5, and that's as far as it will go because they're still in that environment. So it doesn't always go to 0. Ve hatta şu anda deprem bölgelerinde olan kişilerle bunu uyguladığınızda hissettikleri rahatsızlık düzeyi 9'dan belki en fazla 5'e kadar düşecektir. Bunun daha fazla düşme imkanı hali hazırda olmayabilir. İnsanlar zaten o mekanda, o ortamda olmaya devam ettikleri için. I would probably repeat the tapping twice with the same number and then stop, whatever that number is. Muhtemelen ben kişinin olayla ilgili yaptığı rahatsızlık değerlendirmesi 2 kere üst üste aynı rakamda çıkarsa müdahaleyi durdururdum diye tahmin ediyorum. In crisis settings, the numbers drop rather rapidly as far as they can go, and then they stop. Kriz ortamlarında böylesi olaylarla ilgili kişilerin hissettiği rahatsızlık düzeyi belli bir oranda aslında hızla iner ve inebildiği noktada artık durup kalır. And usually this intervention takes no more than 1 or 2 minutes once you start it. Ve bahsettiğimiz bu müdahale yöntemi 1-2 dakikadan fazla süren bir şey değil aslında toplamda. Other questions? Var mıdır başka soru? Tamamdır. Travma ile ilgili disosyatif belirtiler yaşayan bireylere yapılanabilir mi? Travma ile ilgili Tekrar edebilir misiniz Süleyman Bey? Ses karıştı, anlamak zor oldu. Travma ile ilgili disosyatif belirtiler gösteren bireylere uygulanabilir mi? Would you use this technique with a person who is displaying dissociative signs about a trauma? You could try to see whether you can bring them down out of that dissociated fugue because of the trauma. And again, you could try. Deneyebilirsiniz. Yani bir şekilde bu müdahaleyle o kişinin o disosyatif dalgınlık, muğlaklık halinden belki de çıkmasını sağlamak için bile olsa sadece deneyebilirsiniz. However, you should see something change in less than a minute, and if it doesn't, then stop. Ancak en azından mutlaka 1 dakika içerisinde belli bir oranda bir değişiklik görmeniz gerekir. Eğer görmüyorsanız lütfen durun. Teşekkür ederiz. Ayten Hocam'da bir soru var galiba. Thank you very much. Bence de birkaç soru var. Onu söyleyeyim. Zaten hocamda bir soru var galiba. Evet. Flash teknikte farklı sorular ama Ayten Hanım. soranlar belki onları bilmiyor. Ayten Hanım, özür dilerim araya giriyorum. Sadece bende mi ama ben çok zorlanıyorum sesinizi duymakta. Hocam şeyi kapatır mısınız? Açık galiba. Çok zorlanıyorum sesinizi duymakta. Hocam şeyi kapatır mısınız? Bir dakika ben tekrar sorayım. Evet lütfen şimdi geldi sesiniz. Birkaç soru var. R tip
Ve flash teknikle farkını soruyorlar. Ama ikisi çok çok farklı uygulamalar. Şimdi ona giremez ama belki da bir şey söyler. Hangi tip? R-tip yani. R-tip. Aha. R-tip pardon. R-tip ve flash teknik. Plus technique. Okay, Roy, maybe you may not be able to go into the details of this question, but maybe on a general level, would you be able to describe the difference between this method and RTEP and the plus technique? Yeah, so those of you who are trained in EMDR, EMDR eğitimi almış olanlarınız için aranızda. may have also learned about other EMDR-related interventions. Bununla birlikte EMDR'la bağlantılı başka teknikleri de öğrenmiş olabilirsiniz tabii. The flash technique was developed by Phil Manfield, Flash tekniği Phil Manfield tarafından geliştirilmiş olan bir teknik. and he asks a client to think of something very positive Kendisi bu tekniğin içerisinde danışandan çok olumlu bir şey düşünmesini ister. measure the disturbance of your anxiety of doing an event, Ve de bir etkinlik yapmakla ilgili bir kaygının düzeyini ölçer. and then he will slowly move his fingers from side to side, Sonra elini böyle iki tarafa doğru hareket ettirir yavaş yavaş. and then basically say blink occasionally. Ve temel olarak da arada bir gözlerini kırpar hareketin içinde. And the blinking allows the positive experience to just momentarily tap into the negative. Oradaki göz kırpma aslında anlık olarak negatif hatıranın içerisine bir pozitif hatıranın aktarılmasını sağlar. Much like when you have a camera with a very fast shutter speed, you can take a picture without really experiencing it. Aslında tam da bir fotoğraf makinesi gibidir. Yani fotoğraf makinesinin lensinin açılış kapanış hızını neredeyse hiç fark etmeyiz ama öyle bir hareket vardır fotoğrafın çekilmesinde. What is important there is the client can access something positive. Burada önemli olan danışanın olumlu bir şeye erişiminin olmuş olmasıdır. Other crisis interventions in EMDR have also been developed. EMDR içerisinde başka kriz müdahale araçları da geliştirilmiş bulunmakta. One of those is recent traumatic episodic procedures. RTEP diye bahsedilen yöntemlerden bir tanesi. Bunlardan biri yakın zamanda yaşanmış olan travmatik olay başlığını taşıyor. And those are administered by fully trained EMDR clinicians. Ancak bunlar tam yetkili EMDR eğitimli klinisyenler tarafından uygulanan tekniklerdir. And these are usually administered several weeks or more past the initial trauma. Ve de çoğunlukla bu teknikler o ilk travmanın üzerinden en az 3-4 hafta geçtikten sonra uygulanmaya başlanırlar. And there the patient thinks of the traumatic event and receives longer durations of stimulation. Burada danışan o travmatik olayı düşünür ve onunla çalışırken yapılan uyarım süreleri biraz daha uzun olur. Therefore, they're having a fuller reprocessing of an experience. Dolayısıyla onlar belli bir tecrübenin tamamen yeniden işlemlenmesi doğrultusunda bambaşka bir tecrübe yaşarlar. Because of the longer duration of the stimulation, Çünkü o uyarımın süresi daha uzundur onlarda. there's a possibility that this experience might relate to others that happened earlier in their lives. Öte yandan bu tecrübe hayatlarında daha önce yaşamış oldukları başka olaylarla da ilişkilenme ihtimaline sahip olabilir.
And because of that, one needs to be an experienced therapist and an EMDR clinician to deal with those potential experiences. Dolayısıyla da bunu uygulayan kişinin hem tecrübeli bir psikoterapist hem de eğitimli bir EMDR uygulayıcısı olması gerekiyor ki orada çıkacak olan bağlar ve bunlarla ilgili çerçeveleri ele alabilsin, bunlarla başa çıkabilsin. If we had a chronological timeline of these three interventions, Bu bahsettiğimiz bu 3 tane müdahale yaklaşımıyla ilgili böyle bir zaman çizgisi düşünecek olsaydık, the CID would be the first to calm a person down. o zaman kritik vaka duyarsızlaştırma dediğimiz müdahale tekniği kişiyi ilk etapta sakinleştirmeyi amaçlayan ilk araç olurdu. So that they can access positive things to use flash, Ki böylelikle kişi flash tekniğini kullanabilmesini sağlayacak olumlu unsurlara erişimi sağlayabilsin. that would allow them to consider RTEP. Ondan sonra da bunun devamında RTEP yaklaşımı düşünülebilir. Which might eventually lead to full EMDR treatment or other treatments. Ve bunun devamında da tam bir EMDR tedavisi ya da hatta buna ek olarak başka tür tedaviler uygulanması söz konusu olabilir. That's how I would break down the sequence. Ben aşağı yukarı adımları bu şekilde özetlerdim diye düşünüyorum. What I have on the screen here, I mentioned earlier, is an iPhone app that is being developed by a group in the Netherlands. Hatırlarsanız başlangıçta bir iPhone uygulamasından bahsetmiştim. Bu uygulamayı Hollanda'da bir grup uygulama uzmanı geliştirmekteler ve şu anda ekranda gördüğünüz kod da onunla ilgili. If you click on that site, you can sign up for the application that will be at no charge for you. Bu kare kodun sizi götüreceği internet sitesinde bu uygulamayla ilgili bir başvuru doldurabilirsiniz ve uygulamayı ücretsiz olarak daha sonra kullanabilirsiniz. We are going to have it translated into Turkish. Bu uygulama Türkçe'ye de tercüme edilecek. And once it's available, it will allow you to pick the incident. Tamamlandıktan sonra uygulama sizin belli bir olayı seçmenizi sağlayacak. Measure the disturbance of the incident on the phone. Ondan sonra telefonun üzerinden bununla ilgili rahatsızlık düzeyi değerlendirilebilecek. And the phone device will create the distracting activity. Ve ondan sonra da telefon ekranı o dikkat dağıtıcı aktiviteyi yaratacak. It will stop when your disturbance no longer decreases. Bu rahatsızlık düzeyi artık aşağı inmemeye başlandığında da duracak. Or if the disturbance increases. Ya da belki o rahatsızlık düzeyi yükselirse de yine uygulama duracak. Once it stops, it will allow you to pick the adaptive resilience you need. Bu değerlendirme düzeyi düştükten sonra bununla ilgili ne tür bir güçlü taraf seçmek istediğinize karar verme konusunda da yardımcı olacak uygulama. And then create the activity on your phone to allow it to increase. Ondan sonra bunun gerçekliğine dair inancın da artmasını sağlayacak çalışmanın dikkat dağıtıcı unsurunu yine ekran ortaya koyacak. So this application will do all the work you need to do to accomplish CID. Yani aslında bu uygulama aracılığıyla kritik vaka duyarsızlaştırmada yapılması gereken bütün her şey yapılıyor olacak. And I should mention they are just developing it, and we have sped the development up purposely to be available for those in Turkey for the earthquakes.
Uygulama halihazırda geliştirilme aşamasında ama biz özellikle Türkiye'de depremzedelere bununla faydalı olunabilmesini sağlamak amacıyla bu sürecin hızlandırılmasını talep etmiş bulunmaktayız. So by putting your name and email down, you will get notification when it's ready, and you'll be able to download it onto your phone. Bu linkten dolduracağınız başvurularda verdiğiniz elektronik posta adreslerinize uygulama hazır olur olmaz bilgi gelecek. Siz de bunu takiben uygulamayı indirip hemen kullanmaya başlayabileceksiniz. Okay. All right. So I'm going to leave that up. Any other questions? So people can take this screenshot. Evet, ekran görüntüsünü almak isterseniz buyurun lütfen bu kare kod aracılığıyla hareket edebilirsiniz. Başka soru var mıdır acaba? Evet, başka soru almayalım. Çok sayıda teşekkür geldi Roy. Arkadaşlar bu böyle bir eğitimi düzenlediğimiz ve sizin de böyle bir eğitime çok büyük katkı verdiğiniz için bir teşekkürler iletelim. Thank you very much, Roy. We probably don't have any more time for more questions, but there are many thanks flowing on the message. Everybody is thanking you for your efforts and being a part of this training tonight. Well, I thank Ayten and all the EMDR local groups there in Turkey that make this all possible. It's a wonderful collaboration, and Ben de Ayten Hanım ve ekibine teşekkür etmek istiyorum tabii ki. Yani Türkiye'deki bu yapılanma olmadığı yerde böyle bir işbirliğimizin olması mümkün olmayacaktı. Dolayısıyla ben de sizlerin emeklerine çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bir de ben arkadaşlara Roy da kendine duyursun. 17-22 Mayıs'ta Roy deprem nedeniyle öne aldık. Temel 1 ve temel 2 EMDR temel düzey eğitimini vermeye gelecek İstanbul'da. 5 gün süreli. Onu gruplardan da duyurduk. Belki Roy da bir şey söylemek ister. And one more message about the training to be planned for May. Ayten is reminding that this will be a basic EMDR training, which has been pulled forward because of the earthquake. Roy will be with us in Istanbul in May from 17th to 22nd. Therefore, this information has already been disseminated in various different groups, but maybe would you like to comment on that? it's always an enjoyment to come over. We've done this since 2019, and it's just a wonderful opportunity to help people have even more in-depth training in this approach. 2019'dan beri yaptığımız bir eğitim serisi bu zaten ve her zaman çok büyük keyif sizlerle birlikte bir arada olmak ve insanların bu alanda daha da ilerlemesine katkıda bulunmak. Okay. Peki. O zaman And çok teşekkür edelim. I look forward to our dinner and the festival. Yes. Dört gözle bekliyorum ben de sizlerle birlikte olmayı, birlikte yiyeceğimiz yemekleri. Çok teşekkürler. I look forward to the wonderful food you have and the hospitality. Özellikle misafirperverliğiniz ve güzel yemeklerinizi dört gözle bekliyor olacağım. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman bitiriyoruz. Allah'a ısmarladık diyelim. And thank you very much, Roy. Thank you for being with us and good evening. Yeah. Good night. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Bilge Hanım.